Merhaba, ben Mehmet Arın. Bu videolarda piyasadaki açıklanan kavramlar ve ekonomik takvimde yer alan terimleri kısaca aktarmaya çalışıyorum size. Bugün peki neyi açıklayacağım? TÜFE verisini anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz mevcut piyasada pazara gittiğimizde ya da marketlerde hep gıda fiyatlarının arttığını görüyoruz. Hatta Ocak ayında açıklanan son veriye baktığımızda da gıda fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki baskısının oldukça arttığını görüyoruz. Bu haftada bu yönde çok fazla açıklama yapıldı ve belediyeler artık meyve ve sebze tanzim merkezleri oluşturacaklar. Böylelikle üretici ve tüketici arasında komisyoncuları ortadan kaldırılarak üreticinin istediği fiyattan malını satmasını, tüketicinin de kendine en uygun olan fiyattan ürünleri almasını sağlayacak. Bu sadece ilk etapta meyve sebzeyle başlayacak ama sonrasında da bizim kahvaltıda hepimizin tükettiği peynir, zeytin bunlara kadar yansıması bekleniyor. Tabii belediye tanzim merkezleri sayesinde özellikle marketlerdeki yüksek sebze ve meyve fiyatlarının yavaş yavaş aşağıya gelmesini, hatta pazara bile yansıması bekleniyor. Bu öncelikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri tarafından başlatılacak ama sonrasında da diğer şehirlere de yayılması bekleniyor. Peki TÜFE nedir? TÜFE nerede kullanılır? TÜFE'yi kim belirler? Nerede açıklanır? Bunları kısaca aktarayım size. TÜFE vatandaşın, hane halkın almış olduğu mal ve ürün hizmetlerinin fiyatlarındaki farkı araştırır. Bu bizlerin sadece yurt içinde yapmış olduğumuz harcamaları dikkate alan bir araştırmadır. Nasıl yapılır peki diye soracak olursanız, bakılan fiyatlar içerisinde bulunan kalemler genelde uluslararası standartlarla aynıdır ve yaklaşık olarak 12 tane ana kalemden oluşmaktadır. Burada hem sağ tarafıma eğer bu linki ekleyebilirsem ekleyeceğim, hem de açıklama bölümüne sizin için hangi ana kalemlerden oluştuğunu yazmaya çalışacağım. Diğer taraftan da 400'ün üzerinde ürün eklenmiştir. Bunların fiyatlarına bakılır. Ama uluslararası standartlardan şöyle bir ayrımı vardır. Eğer ülkedeki değişen bir harcama yapısı varsa, örnek veriyorum 2018 yılında soğuk çay bu endekse dahil edilirken fotoğraf baskı fiyatları listeden çıkartıldı. Ekonomik olarak, yani gelir düzeyine bakılmaksızın ya da coğrafi olarak bakılmaksızın yaklaşık olarak 15 bin vatandaştan ve 30 bine yakında iş yerinden bu fiyatlar toplanarak bir endeks oluşturulmaya çalışılıyor. Burada hangi fiyata bakılıyor diye soracak olursanız satış fiyatına bakılmaktadır. Bu hesaplamaların sonuçlarını sadece Türkiye İstatistik Kurumu açıklar. Buna TÜİK de diyebiliriz kısaca. Ben yine bu açıklamalar bölümüne ya da yan tarafıma linkini koymaya çalışacağım ama Google'da da siz aradığınızda TÜİK verilerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan sorularınız ve görüşleriniz varsa bunları da buraya yazın, diğer verilerle ilgili. Onları da cevaplamaya çalışırım. Özetleyecek olursak, Ocak ayında beklentilerden yüksek gelen enflasyona etkisinin yüksek olduğu gıda fiyatlarına önümüzdeki dönemlerde de aşağıya çekmesi için bir takım müdahaleler görebiliriz. Piyasa analizi yaptığım diğer videolar ile bu nedir diye anlatmış olduğum teknik terimler ve açıklamaları yan tarafımda görmüş olduğunuz bölümden izleyebilirsiniz. Diğer taraftan ben bu yayınları altyazılı olarak yapmaya çalışıyorum. Piyasayı öğrenmek isteyen ancak işitme güçlüğü çeken yakınlarınız varsa onları da tavsiye edebilirsiniz. Yayınlarıma da hızlı bir şekilde ulaşmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.